Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1966 yılına götürüyorum. Beyazlarda Portiş, siyahlardaysa Fischer. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, E6, at C3, fil B4, Nimzoid savunması, atı açmazı aldı. E3, D4'ü destekledi ama C1'deki fili piyon zincirinin gerisinde kaldı. B6, merkez piyonlar açık renkli karelerde olduğu için B6 sürüşüyle fili için B7 ve A6 karesinde yer açtı. At E2, C3 atını destekledi. Fil A6, C4'ü istedi. At G3, filin çaprazını açtı, C4'ü korudu. Fil alır C3. Atı kırıyor. Bey alır C3. Fischer Portisch'in piyon yapısını bozdu. Portisch'in artık C dikeyinde duble piyonları ve A dikeyinde ayrık piyonu var. Ama buna karşılık Portisch fil çiftine ve yarı açık B dikeyine sahip. D5. Merkeze piyon yerleştirdi. C4'ü istedi. Vezir F3. Dolaylı yoldan C4'ü korudu. D5 piyonunu açmazı aldı. D alır C5 yapılırsa A8'deki kale boşta kalır. Kısa rok. Fischer şah güvenliğini sağlıyor. E4. C1'deki filin etkinliğini artırırken D5'e olan baskıyı artırdı. C4 piyonu boşta olsa da C4'ü almak iyi bir fikir değil. Bu korumda D alır C4 yapılırsa Portisch merkezde çok üstün kalır ve daha sonrasında hem C4'ü düşürebilir hem de rahatça şah kanadı hata gerçekleştirebilir. D alır E4, gerilimi sonlandırdı. At alır E4, at alır E4, vezir alır E4, vezir D7. A8'deki kale boşta gibi dursa da vezir alır A8 yapılırsa at C6. Fischer veziri kazanırdı. İki kaleye karşılık vezir olsa da buradaki durum farklı. Portisch'in bütün taşları başlangıç karelerinde ve şahı merkezde nerede kalmıştık? Vezir D7, fil A3, tempo ile filini gelişti, kaleyi istedi. Kale E8, fil D3. Portisch tempo ile filini gelişti. Vezir alır H7. Bir hamlede mat istiyor. F5. Vezirin H7'ye bakışını engelledi. Portisch şimdi kaleyi alıyor. Vezir alır A8. İki filini de tempo ile geliştirdi. At C6. Fischer veziri sıkıştırdı. Vezir alır E8. Vezir alır E8. Kısa rok. Şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Fischer'ın vezirine karşılık Portisch'in iki kalesi var. At A5. C4'ü istedi. C4'ü korumanın bir yolu yok. Kale A E1. Kalesini yarı açık E dikeyinden aktifleştirdi. Kalesini rakip vezirle aynı dikeye getirdi. Fil alır C4. Fischer C4'ü alıyor. Bu korumda Portisch E dikeyindeki açması kullanmak isterse fil alır F5 hamlesiyle kaliteyi kaybeder. Fil alır C4. At alır C4. At C4 karesine yerleşti ve bu kareden kaldırılması kolay değil. Fili istedi. Filin kaçabileceği tek kare var. Fil C1. Vezire karşılık iki kale olduğu konumda vezir açık tahtada ve özellikle rakip şah açıkta kaldığında çok daha güçlüdür. İki kale ise daha çok kapalı konumlarda birbirini desteklediklerinde ve rakibin ikinci yatayında baskı kurduklarında üstünlük sağlar. Vezir tek başına hem atak hem de savunma yapabildiği için yayılmış ve açık piyon yapısında daha güçlüdür. İki kale ise sabit ve sağlam piyon yapısı olduğunda daha avantajlıdır. C5. Fischer vezirin avantajını kullanmak için oyunu açmaya çalışıyor. D alır C5. B alır C5. Tahtada dağınık bir piyon yapısı oluşturdu. Portisch kaleleriyle bu piyonları savunmakta güçlük çekebilir. Fil F4. Fischer'ın E5 ile merkezden ilerlemesini engelliyor. Bu konumda E5 yapılırsa fil alır E5, at alır E5, F4. Portisch verdiği aleti bir hamle sonra geri alırdı. Ayrıca E5 karesinde tehlikeli bir geçer elde ederdi. Fil F4 hamlesine geri dönelim. Fil F4, H6.
Şahı için H7 karesinde hava deliği açtı. Kale E2. E1 karesinde diğer kalesine yer açıyor. E dikeyinde kaleleri çiftlemek istiyor. G5. Şah kanadında alan kazandı ve fili istedi. Fischer pasif oynarsa Portiş sağlam bir yapı kurar. Kendisini sağlama alır ve sonrasında temkinli bir şekilde piyonları toplamaya çalışırdı. Fil E5. E6'yı bloke etti. Vezir D8. Vezirini açık D dikeyine getirdi. Kale F1. Portiş açık E dikeyinde kalelerini çiftledi. Portiş'in vezir kanadındaki ayrık A2 ve C3 piyonları korunuyor. Bu konumda Fischer ancak şah kanadından piyon sürüşleriyle tehditler oluşturup rakibini zor duruma sokabilir. Şah F7. Fischer şahını aktifleştiriyor. H3. Şahı için hava deliği açtı. F4. Fischer şah kanadından piyon sürüşleriyle rakip şahın etrafında zayıflıklar oluşturabilir. Şah H2. Şah birinci yataydan ayrıldı. Bu konumda vezir B8 kontrolünü bırakırsa Portiş fil B8 hamlesiyle tempoyla A7'yi ister ve kalesinin dikeyini açıp E6'yı ister. A6. Fischer vezirini özgürleştirdi. Kale E4. Atı istedi. Vezir D5. Atı destekledi. H4. G5'e saldırıyor. Fischer'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At E3. Çift ünlem. Kalelerin birbiriyle olan bağlantısını kesti. E4'teki kaleyi almak istedi. Bu konumda Portiş F3 hamlesiyle kaleyi koruyayım derse Vezir D2. Fischer vezir alır G2 mat ister. Portiş matı engellemek için kaleyle atı kırmak zorunda kalırdı. At E3 hamlesine geri dönelim. Kale 1 alır E3. Atı kırdı. F alır E3. Kale alır E3. A2 piyonu boşta kaldı. Vezir alır A2. Fischer A2'yi aldı. F2'yi isterken A dikeyinde geçer oluşturdu. Kale F3. Tempo ile kalesini F dikeyine getirdi. F2'yi destekledi. Şah E8. Fil G7. H6'yı istedi. Vezir C4. H4'ü isterken H6'yı korudu. Bu konumda fil alır H6 yapılırsa vezir alır H4. Fischer çatal atar ve fili kazanırdı. Nerede kalmıştık? Vezir C4. H alır G5. H alır G5. Kale F8. Şah D7. Kale A8. Şah C6. Fischer şahını aktifleştiriyor ve Portiş oyunu terk ediyor. Fischer piyonlarını destekleyerek sürecek. Portiş'in bu piyonları tutmasının bir yolu yok. Ayrıca şahı açıkta kaldı ve taşları birbirinden uzakta. Sürekli çatal tehditleriyle uğraşması gerekecekti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.